Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Japonya'nın en keyifli şehirlerinden biri olan Osaka ve çevresindeki Nara hakkında konuşacağız. Bu rehber geziniz sırasında size harika fikirler verecek. Eğer daha önceki videolarımda bahsettiğim Tokyo ve Kyoto'yu izlemek isterseniz yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Unutmadan kanala abone olmayı, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin bu videoyu beğenmeniz beni mutlu edecektir. Peki geçelim videoya. Neden Osaka'ya gitmelisin? Osaka, Japonya'nın 3. büyük şehri ve Tokyo'nun karmaşasından farklı olarak çok daha samimi ve rahat bir atmosferi var. Üstelik burada hem tarihi yapıları görebilir hem de Japonya'nın modern yüzünü keşfedebilirsiniz. Osaka ayrıca yemekleriyle de ünlü. Kui Daore diye bir felsefeleri var. Türkçesi yiyebildiğin kadar ye demek. Yani burası tam bir yemek cenneti arkadaşlar. Ayrıca Osaka halkı gerçekten çok sıcakkanlı. Japonya'da kendinizi en rahat hissedebileceğiniz yerlerden birisi diyebilirim. Peki Osaka'ya nasıl gidilir? Osaka'ya ulaşım oldukça kolay. Bunlardan birisi Kansai Uluslararası Havalimanı. Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine yaklaşık 35-40 dakikada toplu ulaşımla metro ile hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan Nankai veya JR hatlarına binerek 35-40 dakikada şehir merkezine varabilirsiniz. Bir diğer yol ise benim gittiğim JR hızlı tren yani Shinkansenler. Tokyo'dan Osaka'ya yaklaşık 3 saatte hızlı trenle çok rahat bir şekilde varabilirsiniz. Direkt şehir merkezine varıyorsunuz. JR Osaka Station. Arkadaşlar JR Osaka Station ile ilgili bir soru var. Herkesin kafası karışıyor genelde turistlerin. Çünkü buranın ismi çok farklı dillerde söyleniyor. Bazıları JR Osaka Station diyor, bazıları Omeda istasyonu diyor, bazıları Kita diye çağırıyor. O yüzden bir karışıklık var. O yüzden Osaka istasyonu gerçekten çok büyük bir alan. Buranın yanında 2-3 tane daha istasyon, çok büyük binaların arasında yer alan bir bina. O yüzden buraya giderken notunuzda bilin ki siz Shin Osaka istasyon yani Osaka Station'a gitmiş oluyorsunuz. Geçelim bir diğer konu. Osaka'da toplu ulaşım nasıl? Osaka'da toplu ulaşım ağı oldukça gelişmiş. JR Pass'iniz varsa çok rahat bir şekilde trenlere binip metroya binip rahat bir şekilde yine kullanabilirsiniz. Fakat JR Pass'iniz yoksa Tokyo'da almış olduğunuz ulaşım kartını veya Kyoto'da aldığınız ulaşım kartını çok rahat bir şekilde burada da kullanabilirsiniz. Yani bahsettiğim Suica, Pasmo gibi kartları çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca iPhone'unuz varsa iPhone'dan indirmiş olduğunuz iPhone'da cüzdanım uygulamasından indirdiğiniz Pasmo veya Suica kartı da satın alıp buradan kullanabiliyorsunuz. Osaka'da nerede kalınır? Osaka'da konaklama. Arkadaşlar Osaka'ya geldiğiniz zaman benim tavsiyem Umeda şehir merkezinde kalmanız. Umeda şehir merkezi ile kaldığınız zaman çok rahat bir şekilde Osaka'nın neresine giderseniz gidin çok rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. O yüzden burası gerçekten gayet iyi bir bölge. Fakat daha uygun bir bütçeli bir yer arıyorsanız o zaman size seçeneğim Tennoji bölgesi. Tennoji bölgesinde daha uygun fiyatlı otel ve pansiyonlar burada bulunuyor. Tavsiyem size 3 gün 2 gece bir Osaka için yeterli olacaktır. Tennoji bölgesi Shinsekai bölgesine yakın. O yüzden yine orada da yine kaldığınız zaman dışarı çıktığınız zaman dışarıda çok fazla dükkan, yemek yeme yerleri, şehir merkezine yine çok uzakta değil ulaşıma. Bu Tennoji bölgesi de gene iyi. Gelelim en keyifli kısma. Osaka'nın yemekleri. Osaka'nın yemekleri mutlaka denemeniz gerekenlerin başında takoyaki geliyor. Takoyaki minik hamur topları, içinde ahtapot eti bulunuyor. Aşırı sıcak oluyor ilk başta denerken. Dikkat edin arkadaşlar. Aşırı lezzetli. Umarım çok seveceksiniz. Bir diğeri ise okonomiyaki. Okonomiyaki de aslında halk arasında Japon krebi olarak geçiyor. Böyle kızartma olarak yapılıyor gene. Bol malzemeli, bol lezzetli bir şey. Farklı seçenekler mevcut. Genelde domuz etiyle yapıyorlar. O yüzden gittiğiniz restoranda sorabilirsiniz. Domuz eti konulmamasını söyleyebilirsiniz. Bu şekilde içine karidesli yapıyorlar veya diğer deniz ürünü yapan yerler var. Bu konuda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir diğeri ise kuşkatsu. Kuşkatsu ise şişte kızartılmış sebzeler veya etler şeklinde oluyor. Gene masaya servis olarak geliyor. Önünüzde kuşkatsu yerken muhtemelen gittiğiniz restoranda sizi uyaracaklardır. Ben de şimdiden söyleyeyim, sizin bilginiz olsun. Kuşkatsu için size bir sos veriliyor arkadaşlar.
Buradaki mantık sosu ortada, bütün herkese açık olarak kullanılıyor orada duran sos. Sosa sadece bir defa batırma hakkınız var. Aldığınız şeyi sosa batırıyorsunuz ve yemeniz gerekiyor. O sosu da ikinci defa ağız ısırdıktan sonra aynı şeyi tekrar sokamıyorsunuz. O yüzden bu konuya çok dikkat etmenizi istiyorlar sizden. Buna da sizin dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir diğer yer ise Cromon Market. Sokak lezzetleri ve taze deniz ürünleri için harika bir yer. Osaka'yı keşfederken midenizin rehberliğine güvenin, pişman olmazsınız diyelim ve diğer geçelim Osaka'da gezilecek yerler. Osaka tarihi, kültürü, eğlence ve alışveriş açısından dolu dolu bir şehir. Bu büyüleyici şehirde mutlaka görmeniz gereken yerlerin en başında Osaka Kalesi geliyor arkadaşlar. Osaka Kalesi, Osaka-jo diğer ismi, 16. yüzyılda inşa edilen bu muhteşem kale Japonya'nın da en ikonik yapıların başında geliyor. Özellikle ilkbahar aylarında kale çevresinde ve park alanında açan kiraz çiçekleri adeta tablo gibi manzara sunuyor. Kale Japonya tarihinde önemli savaşlara tanıklık etmiş ve Japon mimarisinin de en güzel örneklerinden birisi. Bu kalenin duvarları oldukça kalın ve çok simetrik, çok güzel yapılmış, dümdüz. Sizi de çok etkileyecektir. Özellikle en yukarıdan manzara harika. Eğer JR Pass'iniz varsa yine girişte kolay bir şekilde biletinizi alıp ücretsiz bir şekilde kaleye giriş yapabiliyorsunuz. Kalenin en alt katında kaleye girdiğinizde savaş zırhları, silahlar ve tarihi belgelerle Japon tarihi, kalenin Japon tarihindeki yeri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunun dışındaki bahçesi de yine yazın yemyeşil oluyor. Kışın ise karlarla kaplı. Her mevsimde ayrı bir güzel bir kalesi var. Ki Dotonbori, Osaka'nın en hareketli ve ünlü bölgelerinden birisi. Sokak boyunca uzanan neon tabelaları, devasa Glico reklam panosu ve yengeç şeklinde ve diğer bir sürü 3D şeklindeki tabelalarla göz kamaştırıcı bir atmosfere sahip. Buradaki bahsettiğim takoyaki, okonomiyaki gibi sokak lezzetlerini burada deneyebilirsiniz. Ayrıca nehir kenarında yürüyüş yapabilir, bir tekne turuna katılabilirsiniz. Etrafta bir sürü dükkan var, gezebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde sokaklar daha da canlı oluyor. Size tavsiyem hem gündüz hem de gece vaktinde gitmeniz, bu şekilde farklı deneyimler yaşayacaksınız. 3. Shinsaibashi. Shinsaibashi arkadaşlar alışveriş yeri burası aslında. En popüler bölgelerden birisi gene. Moda tutkunları ve alışveriş severler için tam bir cennet diyebiliriz. Özellikle alışveriş caddesi 600 metre uzunluğunda hem moda markaları hem de lüks markalar hem de butik dükkanlarla dolu. Eminim siz de güzel şeyler bulacaksınız. Ayrıca burada Amerika Mura denilen bir yer var. Yani diğer bir ismi ise Amemura. Shinsaibaşi'nin biraz batısında yer alıyor. Gençler arasında popüler olan bu dükkan sokak modası, vintage dükkanlar ve kafe kültürüyle ünlü bir yer. Vaktiniz olursa buraya da uğrayabilirsiniz. 4. Nambayasaka Jinja. Nambayasaka bu küçük ama etkileyici tapınak dev bir aslan başı şeklinde yapısıyla ünlü. Aslan ağzı kötü ruhların uzaklaştırıldığı ve dileklerin kabul edildiği yer olarak biliniyor. Vaktiniz varsa buraya da uğrayabilirsiniz. Çok küçük bir tapınak düşünebilirsiniz. Tapınak gibi düşünebilirsiniz. 5. Universal Studios Osaka. Universal Studios buradaki Harry Potter ve daha bir sürü Universal filmlerin, stüdyo filmlerine ait yerler bulacaksınız. Gerçekten etkileyici. Vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. Super Nintendo World da yine burada. Mario temalı bir bölüm var. Eğer Nintendo seviyorsanız burayı da seveceksiniz. Akşamları yapılan havai fişek gösterileri ve ışık gösterileri gerçekten etkileyici oluyor. 6. Shinsekai. Shinsekai'nin anlamı yeni dünya. Yani burada gittiğiniz zaman eski Osaka'nın nostaljik havasını, retro atmosferini hissedebilirsiniz. Ayrıca burada bir tane uzun 100 metre uzunluğunda bir kule var. Bu bölgenin sembolü. Zirveye çıkıp Osaka'nın panoramik manzarasını izleyebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 400-500 yen kadar bir ücreti vardı. Burada Kushikatsu da aslında ilk burada çıkmış arkadaşlar. O yüzden Kushikatsu yemek istiyorsanız buradaki ilk dükkana gelebilirsiniz. Gece atmosferi de gerçekten yine harika oluyor. Işıklandırılmış sokaklar, neon tabelalar harika manzaralar sunuyor. Eminim seveceksiniz. 8. Tenjinbashi Suji Alışveriş Caddesi 600'den fazla mağazasıyla Japonya'nın en uzun alışveriş caddesi olarak geçiyor. Burada hem geleneksel Japon ürünlerini hem de modern hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Ayrıca yemek yemek için de yerel restoranlara da uğrayabilirsiniz.
Gerçekten etkileyici, güzel bir yer. Ben gezerken çok zevk almıştım. Çok fazla dükkan var. Çok uzun. Özellikle hava yağmurlu veya aşırı sıcak veya soğuksa burada daha çok vakit geçireceğinizden eminim. 9. Nakonoshima Parkı. Arkadaşlar, Osaka'nın merkezinde bulunan bu park huzurlu bir keyif kaçış noktası gibi düşünebilirsiniz. İlkbaharda açan güller, nehir kenarında oturma alanlarıyla mükemmel bir yer. Eğer şehrin kaosundan yorulduysanız, dinlenmek için bir yer arıyorsanız bu parka gidebilirsiniz. Bir diğer nokta ise Sumiyoshi Taisha Tapınağı. Yine bu da şehir merkezinde bulunan en önemli, en eski tapınaklardan birisi. Geleneksel Japon mimarisiyle inşa edilen bu tapınakta huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Ayrıca taş köprüde ünlü bir nokta burada. İnsanlar fotoğraf çekilmek için buraya çok geliyor. Geçelim Kuroman Ichiban Pazarı. Yerel yiyeceklerin ve taze deniz ürünlerinin satıldığı bir pazar. Burada yürürken her köşede farklı bir lezzet denemek mümkün. Japon mutfağının kalbine bir yolculuk yapmak isteyenler için harika bir durak. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Bu yerler sayesinde Osaka'ya gezinizi dolu dolu geçirebilir, Japonya'nın tarihini, kültürünü ve modern yüzünü aynı anda keşfedebilirsiniz. Geçelim Osaka'da alışveriş. Osaka tam bir alışveriş cenneti arkadaşlar. Eğer anime, manga, old school, vintage tarzı şeyler seviyorsanız, elektronik ürün almak istiyorsanız Osaka'da Denden Town, buraya uğramanızı tavsiye ederim. Burada istediğiniz her şeyi rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Tokyo'daki Akihabara gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer yer ise Shinsaibashi. Shinsaibashi da yine alışveriş yapmak için yine en iyi yerlerden birisi. Burada da yine çok fazla dükkan var. Geçelim Nara. Eğer Osaka'ya kadar geldiyseniz Nara'yı ziyaret etmeden dönmeyin arkadaşlar. Nara gerçekten size farklı bir deneyim sunacak harika bir yer. Dünyada eşi benzeri olmayan yerleri hep söylüyorum size. Bu da onlardan birisi. Başka yerde yok. Sadece Nara'da bulacağınız bir şey. Ayrıca herkesin bildiği gibi serbestçe gezen geyikleriyle ünlü bir yer. Burada 1200'den fazla geyik var arkadaşlar. Geyikler kutsal varlıklar olarak kabul ediliyor ve onlarla muhteşem zaman geçireceğinizden eminim. Geyik bisküvileri var burada. Shika Senbei diye geçiyor. Shika geyik demek. Ayrıca bunu da bilmenizde fayda var. Buraya gittiğiniz zaman o bisküvilerden alıp geyiklere verebiliyorsunuz. Girişinde herhangi bir ücret istenmiyor. O yüzden çok rahat bir şekilde geyiklerle haşır neşir olabiliyorsunuz. Fakat dikkatli olun. Bazen biraz ısrarcı olmanız onlara zarar verebilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Buradaki manzara gerçekten harika. Çocuğunuzla beraber gidiyorsanız çok güzel vakit geçireceğinizden eminim. Onun dışında Nara'da gezilecek bir yer ise Todaiji Tapınağı. Todaiji Tapınağı da yine Nara'nın en ikonik yapılarından birisi. Buradaki büyük Buda salonu, yani Daibutsu'dan dünyanın en büyük ahşap yapılarından birisi ve içinde 15 metre boyundaki büyük Buda heykeli bulunmakta. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Ben gittiğim zaman, o zamanlar Türkiye'de deprem olmuştu. Türkiye için bu tapınakta yardım toplanıyordu. Bunu hala hatırlıyorum. Gerçekten bu beni çok etkilemişti. Peki Nara'ya geldiniz, burada ne yenir? Arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman burada çok ünlü turşu yapılmış böyle yapraklar var. Turşu yapraklarına sarılı sushi'ler yapılıyor. Bu Nara'nın en ünlü yemeklerinden birisi. İsmi Kaki no Hazushi. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Bir diğeri ise mochi. Arkadaşlar, mochi de pirinç kekleri oluyor. Böyle yumuşak, içinde pirinci döverek yapıyorlar. İçinde kırmızı fasulye oluyor içinde. Lezzetli, tatlı, Japon tatlısı olarak geçiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Burada günübirlik gidip gelmeniz yeterli olacaktır. Kalmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Keyifli vakit geçireceğinizden eminim. Nara'yı çok seveceğinizden eminim. Nara'ya gitmeden önce bilmeniz gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Geyikler bazen yemek kokusuna biraz fazla düşkün olabiliyorlar. Bu yüzden dikkatli olun ve bisküvileri verirken böyle daha kontrollü bir şekilde yaparsanız bu sizin için daha iyi olacaktır. Bir diğerisi ise tapınaklara girişte genelde küçük bir ücret ödüyorsunuz. Yanınızda nakit para bulundurmanızı tavsiye ederim. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Nara'yı ziyaret etmenin en iyi zamanlardan birisi. Ayrıca bu Nara'da gittiğim zaman yeşil bir tepe vardı hatırladığım kadarıyla. Buradan tepesine çıkıp
gün batımını buradan seyredebilirsiniz. Gerçekten harika bir manzara vardı. Dediğim gibi günübirlik Nara'ya gidip gelebilirsiniz. Bu şekilde çok daha güzel vakit geçireceksiniz. İşte Osaka'nın enerjisini, Nara'nın huzurunu bir arada yaşamak için bu gezi rehberi umarım sizin çok işinize yarayacaktır. Bu iki şehir Japonya'nın kültürlerini, tarihini, mutfağını, zenginliklerini keşfetmek için mükemmel bir başlangıç noktası diyebilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.